Burada kolilerden bir duvar oluştu. Burada da her yerde toz. Bugün günlerden nedir? Neden bilmiyorum ne? Salı. Taşınmamıza. Taşınmamıza son 2 gün. Evet. Ama yarın bütün gün çalıştığımız için şimdiden halledelim dedik çoğunu. Ömer ben dün çalışırken falan böyle bayağı bir mutfağı falan halletmiş. Üzerine şeylerimizi yazdık falan. Bu kadar eşyamız olduğunu bilmiyordum bu arada. Varmış. Pardon biraz şey oldu. Güzel menüyü mü çekmek istedim mesela? Hayatımda ilk defa sabah 7'de soda içeceğim. Yani 30 yılda ilk defa. Yani. Günaydın. Kanada'daki ilk evimizdeki son kahvaltımız. Kahvaltının mahcubiyeti peki? Evet çok şey değil. Ne mahcubi şu an? Mahcubiyetli değil, sanırım çok taşmış. Ama soğuk saldı işte yani. Afiyet. Evin sonu halini gösteriyorum. Tişörtün çok manalı. Sessiz taşınma. Zaten 2 gündür yerde yatıyorduk. Bazayı falan sökmüştük yani. Böyle. Thor. Nakliye firması açıyoruz. Tişörtümüz de var. Tişörtümüz de var. Böyle görünüyor şimdilik. Daha yatak falan gelmedi. Bitti ama ya. Bugün acelemiz varmış. Evet. Kanada'daki ilk evimize veda. Önden çıkıyor mu? Evet, veda ediyoruz artık. Evet. Bu iğrenç eve. Yani Bir buçuk anıları yıl- güzel, manzarası güzel, başka hiçbir şey yok yani. 1,5 yılın sonuna geldik. Tabii canım, okulumu bu evde okudum işte baktığın zaman. Evet. Ömer'in öğrencilik evi diyorum ben bu eve. Eve ilk giren Thor ve Beniz. Evi keşfetme zamanı. Beğendin mi? Yeni evini? Şimdi eşya taşıma aşamasında bir sıkıntı oldu. Biz rezervasyonu 2 hafta önceden falan yapmış olmamıza rağmen ve bunun mailleri olmasına rağmen bizim rezervasyonumuza işlememişler ve farklı birine rezervasyon yapmışlar. Yani yarım saat sonra farklı biri gelip sabah 12'den akşam 9'a kadar taşınma rezervasyonu yapmış. Yani biz de diyoruz ki hani şu an biz buradayız artık yani ne yapacağız yani ve 9'dan sonra mı yapacağız hani 9 saat mi bekleyeceğiz yani eşyalarla falan. Ya bilmiyorum hani her konuda bir sıkıntı yani daha ilk girdiğimiz gün eve çıktığımız evde ayrı sıkıntı girdiğimiz evde ayrı sıkıntı ki hani bu kadar para ödüyoruz falan filan yani
bu yönetimle alakalı daha büyük beklentilerim vardı diğer evde. Çok sıkıntı yaşadığımız için. Ama bu da biraz üzdü yani ilk etapta. İnsanın hevesi kaçıyor yani. Aşağıda konuşmaya çalışıyor Ömer ve Selo. Selo bu arada bize yardıma geldi sağ olsun. Şu an bizim hala ehliyetimiz olmadığı için arabayı onun üzerinden falan kiralamıştık, o taşınma aracını. Bilmiyorum nasıl hallolacak bakalım. Yani göreceğiz. Hiçbir fikrim yok. Ama en azından Toru getirdim hani daha fazla beklemesin falan diye. Çünkü çok huzursuz oluyordu arabada. Böyle. Göreceğiz bakalım. Yeni evimizdeki ilk sabahımız. Birazcık donuyoruz. Evin ısısını ayarlayamadık. Bu teknoloji bize birazcık fazla. Yani 50 yıllık evden sonra buraya gelince. Ya biz doğrusunu yaptık da şu an bir sıkıntı var herhalde, anlamadım da. Adamlara söyledim bakalım yönetime. Halledecekler herhalde. Yani. Klimalardan soğuk üflüyor yani hava. Soğuk hava geliyor. Şu an gerçi bir tık daha iyi mi geceye göre yoksa daha mı? 19 derece şu an. Yani. Ya böyle 19 derece deyince çok şeymiş gibi değil ama evin ısısı olunca tabii soğuk yani. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum ben. Ömer de hala etrafı birazcık toparlamaya çalışıyor. Hangi dışarı? Tamam. Balkona çıkmıyor ki. Açtım sabah. Gel diyoruz öyle geldi. Nerede sanıyor? Burada mı? Ay, oğlum Her taşındık yerden. ya. Taşındık yani. Artık. İkimizde de taşındık suratı var mı? Bakın. Yorgunluk akıyor mu? 3 gün geçti daha anca tam taşındık denebilir yani. Her şey yerinde diyebiliriz. Doğru. %98'i bitti diyelim. %2'lik kısmı falan var yani. Ebru gelir mi? Gelecek ayrı Şimdi bir mi? videoda. Herkese selamlar. Ben son bir haftadır falan bir ara ara çekiyorum, böyle taşıma süreçlerini falan da çektim. Ama tam olarak ne çektim, ne çekmedim o kargaşada falan hiç bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey oldu. Bizim taşıma sürecimizde geçen hafta ben ve Ömer taşınırken full time çalışıyorduk yani. O yüzden böyle taşınmanın ertesi günü falan bile işe gittik yani, öyle söyleyeyim. O yüzden yerleşme süreçleri falan normalden bence bir tık uzun sürmüş olabilir mi? Bence öyle. Ya olabilir canım, çünkü hani ikimiz de aynı anda eşyaları toplayamadık falan filan, hani part yaptık, o yüzden mesela 2 hafta sürdü yani bizim hani ilk bir şeyleri paketlememizden itibaren. Çünkü Yani. evet. O kadar 2 hafta sürdü mü? Neyse, sonuç olarak bilmiyorum ama yani bir yorgunluk oldu tabii ki. Hem taşınma, işte eşya paketleme bilmem, hem de normalde olmadığı kadar yoğun çalıştığımız için, hepsi bir araya geldiği için falan filan bir yoğunluk vardı. Ben yine de hani bize de anı kalsın falan diye böyle eski evi böyle paketlerken falan biraz çektiğimi hatırlıyorum. Şimdi yeni evimizde mutluyuz. Sadece bir ısıtma problemimiz var. Onu halledemedik. Onun dışında işte yine böyle birkaç problem vardı. Onları hallettik gibi eve girdiğimizde falan filan. Ama şu anda hani ev bayağı soğuk. Normalde şöyle de bir şey işte. Geçen haftalarda biz taşımadan önce Ottawa'da hava derecesi gerçekten 15 derecenin üzerindeydi neredeyse 1-2 hafta boyunca falan. Yaz gibiydi yani. Ve şu an bizim taşındığımız günden bir gün önce hava derecesi birden düştü, böyle geceleri 2 dereceye falan düşüyor. Gündüzde 5-6 derece, 7 derece falan o civarlarda oluyor.
Yani biraz belki de ona güvenip hani hava çok iyi vesaire gidiyor diye belki de ısıtıcıları kapattılar bilmiyorum ama genel olarak bizim şimdi yeni taşındığımız evde merkezi sistem gibi sanırım anladığım Ya kadarıyla. şu merkezi sistem aslında ama atıyorum mesela ısıtma kısmını kapatabiliyorsun yani. Hani istemezsen kullanmıyorsun. Bir para da ödemiyorsun bunun için zaten. Hı hı. Ama mesela şu an ısıtıcı açsam da soğuk hava veriyor. Evet. Öyle bir şey var. Yani mesela biz hatta önce biz anlayamadık hani biz yapamadık falan diye şey yaptık. Böyle direkt hani o ısıtma modunu açtığınızda bile soğuk hava üflemeye devam ediyor klimalı sistemde. Burada kalorifer yok şu an evimizde. Klimalı bir sistem var. Ya klima da demeyelim de böyle yani Böyle değişik bir şey yani. her odada mesela en az 2 tane böyle havalandırma gibi bir şey var. Atıyorum sıcak da seçsen, soğuk da seçsen o havayı oradan veriyor. Aynen. Salonda mesela, zaten bizim salon Amerikan mutfak gibi bir şey olduğu için 4 tane falan ben saydım. Belki 5 bile olabilir bilmiyorum. Olabilir. Ama atıyorum tuvalette bile var mesela. Öyle söyleyeyim. Yani bilmiyorum hani umarım kışın da çok büyük problem olmaz diyeceğim ama şu anki zaten hani hem hava soğuk hem evde perde problemini halledemedik, daha perde yok. Perde olmadığı gibi burada şey de yok hani mesela yeni bir eve taşınacağınızda Türkiye'de genelde korniş mi olur? Tavandaki şeyler olur zaten. Siz sadece perdeyi alırsınız mesela. Burada evlerde o yok. Ya bizim eski evimizde vardı da bu evimizde yok yani. Hiçbir perde. Ya bu ev sıfır bir de. Aynen Öyle sıfır. bir şey İlk biz oturuyoruz falan. Ya zaten ben daha detaylı böyle bir ev turu çekmeyi planlıyorum çünkü bu evimiz yani apartman turu vesaire falan filan bayağı uzun bir şey olur yani. Çünkü daha önce de bahsetmiştik işte sinema salonudur, yüzme havuzudur falan filan bayağı bir şeyleri var. Ki apartmanın içi, dairenin içi de güzel zaten. Onu farklı bir videoya saklıyorum ama genel olarak perde vesaire problemini de halledemediğimiz için belki ısıtma o da etkiliyor bence. Çünkü pencereler çok büyük ve oradan da bir soğuk giriyor zaten. Uber etkileyemez o ama yine muhakkak etkisi vardır yani. Yani. Böyle işte bugün de günlerden pazar. Bilen bilir. Ben normalde pazarları çalışmıyordum. Ömer de çalışmıyordu hatta. Ama şu anda hani okuldaki 2 haftalık tatilimde full time'a döndüğüm için ilk defa full time çalışıyorum bu arada. Pazar günü de bana şey yazmışlar shift. O yüzden bugün çalıştım. 4'te falan çıktım işte oradan. Şimdi Ömer'le yemeğimizi yedik. Şu an saat 7 falan bu arada. Yani. 7 birazcık geçti. 7 olmasına rağmen hava hala bir tık aydınlık yani. Zaten şey yok ya 8'de falan kararıyor artık ya. Aynen. Şimdi de böyle bir hani akşam yürüyüşü falan gibi bir markete çıkalım dedik. Farm Boy'u özlediğimiz için şimdiden eski evimizin oradaki Farm Boy'a gideceğiz falan. Onun dışında böyle birazcık dolanıp sonra tekrar eve geçeriz. Zaten hani evde oturmak bile şey yani hani ben dışarı çıkmak istemiyorum falan demiştim soğuktan ama ya dışarısı şu an evin içinden daha iyi neredeyse öyle söyleyeyim yani. Tabii biraz üzücü yani yapacak bir şey yok. Bizim biraz şanssızlıkların devam ediyor yani her zamanki gibi. Umarım düzelir. Gerçi artık hani umarım evdeki ısınma sistemi değil umarım Ottawa'daki hava düzelir artık. Ya bu ne ya Mayıs ortasında? Bir de şöyle de bir şey oldu. Ama Türkiye'de soğukmuş bu arada. Türkiye'de soğukmuş aynen onu duyuyoruz. Bir de şöyle bir şey oldu mesela biz bu taşınma aşamasındayken falan o haftalarda dedim ya hani hava çok güzeldi falan. Biz Ömer'le böyle ona güvenim bütün kışlıklarımızın hepsini vakumladık. Dedik ki hani artık zaten yaz geliyor yeni evimizde yazlıklarımızı kullanırız vesaire falan. İşte sadece 2 tane sweatshirt ayırdık sallıyorum işte hani öyle şeyler. Çok kısıtlı bir şey ayırmıştık kışlık Mont olarak. koymadık mesela yani. Benim Ne şu an yapacaksın bir tane montum yok yani. Hani kenarda ince böyle mevsimlik mont diyebileceğim bir şey bile yok. Öyle olunca da donuyorum yani. Dışarı falan çıktığımda da donuyorum. Şimdi Ömer'in bu kapşonlu şeyini giydim. Kapşonlu sweatshirt'ünü. Kapşon. Kapşonlusunu. Çıktık bakalım. Gidiyoruz arkada doğru. Ben de kamerayı açmayınca böyle bayağı konuşmayı özlemişim. Yani. Zaten videolar seyreldi artık tabii doğal olarak. Hani hem okul hem iş Ya. olunca senin özellikle. Evet bir de ben şey çok hayal ediyordum işte böyle 2 haftalık hani tatilimizde ne bileyim işte Ömer'le böyle Pink Lake'e gideriz, oraya gideriz, buraya gideriz, orada video çekerim, burada video çekerim falan diye çok düşünmüştüm. Ama işte full time çalışmaya geçince ya her gün işteyim yani öyle söyleyeyim her gün işteyim ve işteyken de
çekmem imkansız yani. O gün direkt iptal oluyor yani öyle söyleyeyim. Ha gerçi mesela bugün 4'te çıktım mesela. O yüzden gün bitmedi. Hani dışarıda çekebiliyorum falan filan ama normalde bir de sürekli double çalışıyorum ve hani işe de yani kamerayı götüremem zaten ya da sabah böyle hızlı hızlı yaptığım kahvaltıyı mı çekeceğim yani çok mantıklı olmuyor öyle olunca. Yani aslında çok böyle gönlüm hani ne kadar çekmek istese de hayat el vermiyor öyle söyleyeyim yani. Ve başkaları normalde iş yerinden falan video çekiyordu da. Ya aslında biz de çekeriz istesek de. Yani oradaki elemanlar bir utanır falan muhtemelen yani. Yani bir de onu işte hani çok aşina olmayan bir insana direkt böyle kamerayı tutmak hoş olmuyor yani genelde. Ya biz bile ilk aldığımızda böyle kamerayı elimize falan çok utanıyorduk yani. Sonra artık bir noktada onu aşıyorsun ama ya, tabii ki o karşındaki insanın onu bekleyemezsin yani. Hani o yüzden ben genelde teklif falan etmiyorum yani böyle bir şeyi. Öyle. Ve taşınmadan önceden beridir tek hayalim penceremin önüne çiçek koymaktı. Şimdi çiçeğimizi aldık. Böyle bir şey aldım. $10 zaten yani. Bence ucuz. Şu an çok da çekici durmuyor. Evet tabii. ama bu lilyum böyle açacak sonra. Güzel olacak yani. Şimdi böyle kapalı aldığım için daha uzun yaşayacak bu. Bir de ne aldık başka? Çikolata, ekmek. Çikolata aldık. Bu çikolata bizim evimizin aşağısındaki markette yok şimdi. Ekmek de Farm Boy'un ekmekleri bence bayağı güzel oluyor. Taze zaten. Aynen. Food Basics'te yok. Taze. Evet maalesef. Ya daha doğrusu oranın fırın alanı yok. Aynen. Direkt öyle bir şey yani. Evet Ömerciğim. Var mı mezuniyetle alakalı güncellemelerin, söyleyeceklerin, duyguların, düşüncelerin? Ya daha tam şey yapamadım ama ya. Ya mezuniyetle ilgili bir şey yok zaten. Normal dümdüz çıkıyorsun gidiyorsun okuldan da. Evet. Ama mezuniyet törenin de olacak bu arada. Haziran'da. Haziran'da. Ona Katılır da mıyım bilmiyorum yani. Gideceğiz. İş arama süreci başlayacak işte artık. Hı hı. Tabii işte biz uluslararası öğrenciler biraz daha handikaplı durumda yani. Şanssız pozisyonda. Şanssız. Onda da- çok seçmek istemiyor adam çünkü senin şeyini görmüyor yani hani mesela sen kalıcı mısın burada? Hı hı. Atıyorum sen adam işe alıp işini öğretip 2 yıl sonra, demeyeyim de 2 yıl sonra gidecek misin mesela? Hı hı. Onu emin olamadığı için genelde adam Kanadalı'yı seçiyor. Evet. Ya da atıyorum kalıcı oturum izni olan falan. O yüzden öyle bir zorluğumuz var. Hani o yüzden ya benim CV'de de direkt hani adım yazdığı için oradan direkt eleniyorum diye düşünüyorum. Ama elden CV vermeyi düşünüyorum artık. Gideceğim anlatacağım derdini yani böyle ben yeni mezunum. Ya en kötü staj olarak başlayacağım ya öyle diyeyim. Mesela en kötü ama şeye girmiş olacağım sefer. Endüstriye girmiş olacağım yani. Evet, sektöre. Sektöre diyeyim hani. Sektöre girmiş olacağım. O yüzden en kötü staj bulurum diye düşünüyorum artık inşallah yani. İnşallah. Bakalım göreceğiz. Ne varmış? Bir daha söylesene çekemedim. Elif'in sporu bu. Videosunu koyar mısın? Curling. Şey böyle. Nasıl anlatacaksın ki sporu? Anlatamayacaksın. Fırçalıyorlar böyle. Biri atıyor. Onu önünü fırçalıyorlar sonra. Buzu. Buz zemin. Buz mu? Kaygan bir zemin işte. Buz işte buz. Aynen yani buz diyelim. Biri böyle bir şeyi bırakıyor. Sonra önünü fırçalıyorlar böyle. Hatta Kanada hile yaptı en son şeyde. Olimpiyatlarda böyle. Bırakıp parmağıyla ittiriyor böyle falan. Kanadalılar çok kızdı hatta. Bunu dediler diskalifiye etsinler falan dediler. Adamın derdi bu işte. Bunlara çok kızıyorlar böyle şeylere. Bak yapay merdiven. Burada bisiklet çıkarmıyor. Bakın yolumuz böyle. Yine değişik yerlere geldik. Dolana. Güya markete gidip dönecektik. Ama adamlar ne güzel hemen merdiveni kuruvermişler. Görüyor musun? Yapay. Beğendin mi? Ne kadar bisikletlileri mi düşünüyorum? Hı? Bisikletlileri mi? Evet bu arada. Mesela şuradan bisikletinizi direkt şey yapabiliyorsunuz. Sürükleyebiliyorsunuz. Sürüklemek mi denir? Sürükleniyorsunuz bisikletinizin. Ve bu arada bu aklınıza gelebilecek her şeyde var. Mesela o küçük Rideau kanalının ortasında böyle 3-4 tane köprü var karşıdan karşıya geçebileceğiniz.
O küçücük köprülerde bile bisikletinizi koyabileceğiniz bir yer var yani. Onu bisikletinizle geçebiliyorsunuz falan. Bakın çiçekler çıkmış burada. Ben bu çiçeklerden Türkiye'de hiç görmemiştim bu arada. Bu buraya özel bir şey mi? Bilen yazsın. Böyle görünüyor bunlar. Laleleri de dikmişler ama hava o kadar soğuk ki daha çıkmadı yani. Bir iki haftaya çıkar onlar da ya tamamen. Lale Bak, Festivali- çıkanların olmuş mesela. Bazen çıkıyor. 4 gün sonra başlıyor olması lazım festivalin. Bu soğukta nasıl olur bilemeyeceğim. Çıkmamıştır daha da. Çünkü geçen yıl hava bu dönemlerde iyiydi yani. Evet, biraz da güneşliydi mesela. Evet sanki. Bizim saçma boş kritikler. Aynen aynen. Aynen abi. Aa, şurada bizim şeyler oturuyordu işte. Arkadaşlar oturuyordu. Evet. İzliyorlarsa. Hazal ve Oğuzhan'a selamlar. Eski eviniz bu tarafta. Ya, Duruyor öyle. yerinde. Downtown'un göbeğinde karşılaştığımız şeye bakar mısınız ya? Selam. Ya bunun büyüklüğünü size nasıl anlatayım biliyor musunuz? Şu an bu bir köpek boyutunda yani. Hani kedi falan değil. Ve ben rakunların çok küçük hayvanlar olduğunu düşünüyordum, sincap gibi. Ay. Korktum. Ne yapıyorsun? Ve bunlar bu arada bizden korkmuyorlar yani. Biz geçen kanalda yürürken de görmüştük. Hiç bilmiyorum neden korkmadıklarını ama böyle değişik bir hayvan yani bu. İşte ağaçlıklarını görmedik. Hep çıkıyormuş gibi yapıyorlar. Sonra iniyor böyle. Biraz şişmansın sanki. Korktun mu acaba? Body shaming. Çok korkmuyor da ya. Baksana yani. Korkmuş hayvan gibi de davranmıyor. Bay bay o zaman. Bay bay. Seni görmek güzel bir tesadüftü. Bizim yeni evimizin 2 dakikalık mesafesinde böyle bir park denk geldi. Çok güzel değil mi ya? Ve burada kırmızı sandalyeleri koymuşlar. Böyle manzaraya karşı oturabiliyorsunuz. Böyle bir park. Ama burası yazın daha da güzel olur yani. Tabii. En azından böyle gelip kitap okumak için, ne bileyim işte piknik yapmak vesaire falan için nefes alacağın yeşil bir alan. Doludur zaten burası yazın. Herkes Olabilir. böyle bu tarz yerleri değerlendiriyor yani. Evet. Buradaki insanlar gerçekten sıcak havanın tadını çok güzel çıkarıyorlar bu arada yani. Herhalde buranın kışından kaynaklı bir şey olsa gerek. Yani Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Hadi bak Mayıs Mayıs bile. bile yani neredeyse kış bak. 7 ay kış Evet. oluyor mesela. Şu koskoca binaların arasında şu kilisenin eskiliği peki. Ne kilisesiymiş bu? Hangi? Önde heykel falan var herhalde baksana. Şey değil mi bu? Eskişehir'deki heykelleri Şişede hatırlattı durduğu gibi bana. durmaz heykel değil mi işte? Çok üzücü bir heykel bu ya. Bu arada çok da korkunç yani. Şey değil mi şey bu? Yüzüklerin Efendisi sanki Nazgul uyuyor. Ama bu bir dakika. Bak bu arada şey... Bakın ayağına bak. İsa'nın İsa. ölümden sonrası bile olabilir belki. Bir şey diyeceğim bu arada, ben bundan korkardım gece falan görsem yani. Gerçekten. Anglican Church'muş bu arada. Böyle. Neymiş? Psikoposluk. Böyle gözüküyor ama diğer fotoğraflarda da açayım hemen. Şöyle gözüküyor yani. Hani anlamadım. Ya da diğer tarafı mı bu taraf? Bilmiyorum. Ama bu yine benim bildiğim en eski Bilemedim. church'lerden biri. Ottawa'daki. Bunu gezelim bu arada bir ara. Ya yani. 3 tane Evde church yakınmış vardı. Bir zaten. tanesinden bahsetmiştik zaten. St. Patrick's diye. Diğeri bu galiba bilmiyorum. Bir tane daha var. Ama hepsi böyle şey. Genelde downtown civarında. Evet.
Bu evin ilk çiçeği. Daha bu eve çıkmadan önceden beri bu köşede pencerenin önünde çiçek hayal ediyordum. Bence çok güzel oldu. Herkese yeni bir günden selam. Bugün günlerden salı. Benim taşınmadan sonra çalışmadığım ilk gün. Yani uzun zamandır sürekli Nandos'taydım. Bugün de hava aşırı kapalı bu arada. Zaten yağmur yağarken uyandık. Sonra bir güneş açtı falan. Ben bir dışarı çıktım işte falan filan. Şimdi eve geldim. Ömer perde işlerini falan hallediyordu. İşte bizim perde konusunda bir sıkıntıları falan olmuş. Yani evde perde yok zaten. Perde olmadığı gibi tavanda kordiş falan da yoktu ve tavana delmeniz gerekiyordu, yani öyle söyleyeyim. Öyle bir sıkıntılar falan olmuştu yani. Şimdi onu halletmiş sanırım. Bir yandan da başka bir problem için telefonla konuşuyor. O yüzden biraz sessiz olacağım. Ben de bu evde küçük bir kahve köşesi yapmak istiyorum. Benim şu an halihazırda 2 tane kahve makinem var zaten. Biri kapsül kahve, biri de filtre kahve makinesi. Bir de V60 demleme şeylerine giriştim ben. Yani giriştim derken V60 demleme hevesine girişmiştim. O yüzden de küçük böyle başlangıç seti gibi bir V60 aldım. Sanırım onun kargosu geldi. Çok da emin değilim ama bir onu açıp bakacağım. Hassas terazi gelmiş. Bu arada bunların fiyatları gerçekten Amazon'da aşırı uygundu yani. Bir de Amazon bu aralar buna sürekli bir kupon veriyor. Neden bilmiyorum yani. Vallahi bunun fiyatını çok hatırlamıyorum ama $10 falan o civarda bir şey olması lazım yani. Böyle. Bunu bu arada Ömer de istiyordu. Bir ara kendisi böyle gurme tatlılar yapmaya falan takmıştı. Bir kere yaptı bu arada, sadece tiramisu yaptı. Ama o zaman da böyle hani ölçüler için vesaire falan da istiyordu yani. Ben de kahve çekirdeklerini vesaire ölçeyim diye aldım. Boyutu da bayağı küçük yani, şöyle bir şey. Bunu şimdi o kahve köşesine oraya koyacağım. Ve 60 vesaire falan bugün gelir mi bilmiyorum ama gelirse onları da gösteririm size. Bu arada Amazon müthiş bir şey yani hız konusunda. Şöyle örnek vereyim. Bu eve taşındığımızda bir gün saat 3'te verdiğim bir kargo benim aynı gün içinde saat 5'te falan geldi, yani 2 saat içinde. Ben aşırı şaşırmıştım yani. Hani ertesi gün gelmesine ben çok alışkınım zaten, genelde o şekilde oluyor. Ama aynı gün içinde geldiği de oluyor yani ve 2 saat içinde gelmesine falan bayağı şaşırmıştım. O konuda Amazon iyi yani hız konusunda gerçekten. Şimdi Ömer perdeyi takıyor arkada bir yerde. Belki görünüyordur orada. Bir yandan telefonla internet problemini halletmeye çalışıyor. Ben de o şimdi işe gitmeden bir kahve yapacağım. Hem ona hem kendime. Bir kahve içelim, Türk kahvesi. Ömer bugün çalışıyor bu arada. Yani biz gerçekten şu son 1,5 haftadır falan yani namuslu olmadığımız gün sayısı çok sınırlıydı yani. Bu arada Perşembe ve Cumartesi günü ikimizin de tatili aslında ama Perşembe günü yapılacak çok şey var. Evle alakalı ya da genel olarak falan filan. Mesela okulla alakalı burslara başvuru yapmam gerekiyor. Onun dışında vize başvurusu yapmam gerekiyor. Vize başvurusu derken vize uzatma süresi, yani hani extension başvurusu yapmam gerekiyor. Pazar günü belki bir bisiklet turuna çıkabiliriz yani hani bu 2 haftanın sonunda son gün olarak. Ya da belki işte Lale Festivali'ne falan gidebiliriz. Geçen yıl bu dönemlerde hava çok daha iyiydi bu arada. Bu yıl çok kötü hava. Yani hava soğukluğu kötü, sürekli yağmur, sürekli kapalı falan filan. Çok bahar gelmiş hissettirmiyor ki. Ben normalde Ottawa'nın en çok Mayıs ayını çok severim. Muhtemelen Mayıs ayının son haftası falan güzel olacak burada. Çünkü neredeyse Mayıs'ın ortasına geldik yani. Tablolarımızı astık. Böyle. Ve bugün perdemiz de geldi. Böyle görünüyor. O biraz uzun da onu halledeceğiz işte. O kısmını göstermedim. Göstereceğim. Yapınca gösterirsin. Aynen. Ev turu sonra Çocuğun zaten. yatağını gösterdin mi peki? Bu arada bu köpek yatağı normalde. Yani torun büyüklüğünü öyle bir hayal edin yani. Hem kedi hem köpek için üretiyor bunlar aslında. Biz köpek olanı aldık. Ama ambleminde kedi köpek var. O yüzden kedi yatağı da düşünülebilir. Büyük kedi yatağı diye. Bunun huzuru peki burada? Torun balkonu çok sevmese peki? Evet ama hala keşfediyor yani. Yazın biz onu oradan sokamayacağız gibi gözüküyor. Bana da öyle geliyor.
Bugün kendime pırasa yemeği yapacağım. Ömer'in hiç sevmediği, benim de bayıldığım bir yemek. Pırasanın İngilizcesi ne olduğunu biliyor musun? Neydi? Baş harfi L. L-E bir şeydir. Doğru. Len... Bilmiyorum. Bulamadın mı? Leeks. Leeds mi? Leek. Leeks. Selam tekrardan. Şimdi saat 6.30-7'ye geliyor. Ömer çoktan işe gitti. Ben de bir o arada aynı anda çıkıp dolar aramaya gittim geldim. Aslında kamerayı yanıma almıştım ama yani çok sıkıcı şeyler aldım. Yani ne bileyim askıdır işte ıslak mendil vesaire falan filan böyle birkaç stoklanacak bir şey aldım. O yüzden çekmedim yani ilginç ve güzel bir şey almadığım için. Şimdi artık yemeğimi yiyeceğim. Ömer de işe gitmeden yedi biraz pırasadan. Beğendi bu arada. Ben de şimdi yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra oturup videoyu editlemeye başlayacağım. Daha sonra bu taşınma süreçleriyle alakalı eksik kalan bir şeyler varsa ev turu videosunda ya da diğer vloglarda falan anlatmaya çalışırım detaylı bir şekilde. Ama bu vlog böyle ortaya karışık gibi her şeyden böyle biraz. Yani her günden 5 dakika 10 dakika gördüğünüz falan. Karışık taşınma vlogu ama yoğunlukta bu kadar video çıkıyor yani yapacak bir şey yok. Hem taşınma aşamasında hem final haftamda paketleme bilmem ne falan filan derken zaten çok yoğunduk yani. Hani ben bu kadar video çekebildiğime bile okeyim gerçekten. Umarım diğer vloglarda, videolarda görüşürüz. Bundan sonraki videomuz umarım güzel bir bisiklet turu ya da güzel bir gezme videosu olur. Ev videolarını izlemeyi seviyorsanız, böyle ev vloglarını izlemeyi seviyorsanız onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü her zaman söylediğim gibi yaptığınız yorumlar beni çok motive ediyor ve hani her videoya gelen birkaç yorum benim YouTube'a devam etme motivasyonum gerçekten. O zaman çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.